Herkese merhaba. Bugün Nespresso Latissimo One kahve makinesini inceleyeceğim. Dene de görelim YouTube kanalının açılışını Nespresso Latissimo One'la yapıyorum. Latissimo mu? Latissimo herhalde. Matruşka kutu içinde kutu var. Nespresso yıllardır kahve makineleri üretiyor ve dünyadaki en popüler olan markalardan bir tanesi. Ben bu kapsüllü makineleri yıllar önce ilk defa gördüğümde sanıyordum ki o kapsüllerin içerisinde konsantre kahveler var diye. Hani içerisinde öğütülmüş kahve olabileceği aklıma gelmemişti çünkü miktar çok az gibi geliyordu. Tabii bu benim konuya uzak olmamla, cahilliğimle alakalı bir konu. Daha sonra makinelerin sayısı arttı. Bu teknoloji daha popüler hale gelmeye başladı. Ben de zaman içerisinde sistemin nasıl çalıştığını öğrenip bu cahilliğimi üzerimden attım. Sonrasında birkaç farklı çeşit makinede kullandım. Bugün inceleyeceğim makinede Nespresso'nun Latissimo One modeli. Eşimle beraber uzun süren araştırmalarımızın neticesinde almış olduğumuz bir makine. Şimdi size bu kahve makinesinin nasıl çalışacağını, kullanırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini, bu makineyle nasıl kahveler yapabileceğinizi, yapılan kahvelerin sonuçlarını ve değerlendirmelerimi aktaracağım. Gelin şimdi hemen incelemeye cihazın dış görünüşü, tasarımı ve özellikleriyle başlayalım. Nespresso Latissimo One mutfağınızın her yerinde konumlandırabileceğiniz kompakt bir makine. Eni 15.4, derinliği 32.4, yüksekliği ise 25.6 cm. Ön bölümde üzerinde Nespresso yazısının bulunduğu bir kahve çıkış noktası ve hemen sağ tarafında takılıp çıkartılabilen bir süt haznesi bulunuyor. Bardak koyacağımız kısım ise tercih edeceğimiz bardağın boyutuna bağlı olarak kullanabileceğimiz bir aparatla yükseltilip alçaltılabiliyor. Makinenin çevresini saran gizli dikey çizgiler çok güzel bir detay olmuş. Bu çizgiler arkadaki su haznesi üzerinde de devam ediyor. Üst kısmına baktığımızda ise sol köşede kapsül haznesini görüyoruz. Sağ tarafta ise yukarıdan aşağıya kireç ve temizlik uyarı ışıkları, süt köpürtme, lungo ve espresso kahve tuşları bulunuyor. Kahve yapmaya başlamadan önce basit birkaç temizlik işlemi yapmamız gerekiyor. Öncelikle su haznesini çıkartıp temiz içme suyu ile iç kısmını çalkalıyoruz. Ardından haznenin üzerinde belirtilen maksimum seviyeye kadar yine içme suyu ile dolduruyoruz. Üst kısımda bulunan tuşlardan birine basarak makineyi açıyoruz. Butonların yanıp söndüğünü göreceksiniz. Bu makinenin hazırlık işleminin devam ettiğini gösteriyor. İşlem 18 saniye kadar sürüyor ve tamamlandıktan sonra ışıklar sabit bir şekilde yanıyor. Kahve çıkışının altına 500 mililitre kapasiteli bir kap yerleştiriyor ve ortada bulunan lungo tuşuna basıyoruz. Bu işlemi üst üste 3 defa tekrarlayarak iç haznenin temizlenmesini sağlıyoruz.
Temizliği yapılacak son parça süt haznesi. Hazne 6 parçadan oluşuyor. Önce üst kapağını, ardından yan tarafta bulunan düğmeye basarak alt hazneyi çıkartıyoruz. Süt emme borusunu gene çekerek çıkartıyoruz. Süt çıkış ağzını dik konumdayken çekerek çıkartıyoruz. Takarken de aynı şekilde dik konumda takmalısınız. Ve son olarak yine yandaki düğmeye basarak siyah bağlantı parçasını da çekerek çıkartıyoruz. Sökülen parçaların tamamı elde ya da makinede yıkanabiliyor. Elde yıkarsanız son durulamanızı içme suyuyla yapmaya, bulaşık makinesinde yıkarsanız makinenizin üst tepsisinde 50-60 derecede yıkamaya dikkat edin. Temizlikten sonra artık kahve yapmaya hazırız. Ben ilk olarak espresso hazırlayacağım. Üstteki tuşlardan birine basarak makineyi açıyoruz. Tuşların yanıp sönme işlemi tamamlandığında kapsül haznesini açıp kapsülü hazneye yerleştiriyor ve kapağını tekrar kapatıyoruz. Bardağımızı kahve çıkışının altına koyup espresso tuşuna basıyoruz ve saniyeler içerisinde mis gibi köpüklü espressonuz hazır oluyor. Sütlü kahve çeşitlerini yapmak için süt haznesini yerine takıyor. Üst kapağını açıp tam ya da yarım yağlı süt ile dolduruyoruz. Ben Pınar Barista süt kullandım. Daha yağlı olduğu için daha yoğun köpük elde edilebiliyor. Bu arada hazneyi önce doldurup daha sonra da yerine takabilirsiniz. En azından benim gibi makinenin her yerine süt sıçratmadan daha rahat bir şekilde doldurabilirsiniz. Bu hazneye arzu ederseniz soya, yulaf veya badem sütü gibi bitki bazlı sütleri de koyabiliyorsunuz. Bu hazneye koyacağınız süt miktarı kahve oranının da otomatik olarak ayarlanmasını sağlıyor. Örneğin ilk kademe 30 ml espresso macchiato için, ikinci kademe 60 ml cappuccino, üçüncü kademe 135 ml de latte macchiato için. Daha bol sütlü bir kahve olsun isterseniz de maksimum seviye olan 165 mililitreye kadar süt doldurabiliyorsunuz. Ben latte için 135 mililitre süt koydum ve kahve kapsülünü yerine yerleştirdim. Süt tuşuna bir defa basarak makinenin açılmasını sağladım. Yine tüm tuşlar yanıp sönerek makine kendini hazırlıyor. Yanıp sönme bittikten sonra ise süt çıkış ağzını bardağa doğru ayarlayıp süt köpürtme tuşuna bir defa daha basıyoruz ve köpürtme işlemi başlıyor. Hazneye koymuş olduğunuz süt bitene kadar köpürtme işlemi devam ediyor. İşlem tamamlandıktan sonra siz herhangi bir tuşa basmıyorsunuz. Gerekli miktarda kahveyi makine kendisi ayarlıyor. Bol köpüklü latte macchiato da kısa sürede hazır. Kahve ile süt köpüğünün birleştiği anlar ise izlemesi çok keyifli bir görsel oluşturuyor. Sütlü kahve yaptıktan sonra üst taraftaki temizlik ışığı yanıp sönmeye başlar. Bu size süt haznesinin temizlenmesi gerektiğiyle ilgili bir uyarıdır. Ancak siz birden fazla sütlü kahve yapmak isterseniz üst taraftaki kapağı kaldırıp yine süt ekleyebilir ve 5 adede kadar ardı ardına sütlü kahve yapabilirsiniz. 5 adetten sonra makine size 6. için müsaade etmez ve temizlik ışığı sabit bir şekilde yanar. Bu aşamadan sonra yapmanız gereken hazneyi yerinden söküp az önce göstermiş olduğum gibi parçalarını ayırarak elde ya da bulaşık makinesinde yıkamak olacaktır. Kahvenizi hazırladıktan sonra makinenizin temizlik ve bakımlarına dikkat edin. Kapsülü hazneye düşürmek için önce kolu kaldırın, tekrar indirin. Bardak koyma yerine boş bir bardak ya da kap koyarak eğer cihazınız kapandıysa tekrardan açın ve lungo tuşuna basarak bir defa temiz su ile çalıştırın. Böylece iç kısımlarını tekrar temizlemiş olacaksınız. Bardağa koymuş olduğumuz kısımlarda damlayan ve gövdeye sıçrayan kahveleri nemli ve yumuşak bir bezle silin. Kahve çıkışının altında bulunan hazneyi öne doğru çekin. Bu hazne iki kısımdan oluşur. Üst kısımda 8 adede kadar kapsül birikir. Alt kısımda ise bir miktar su ve kapsüllerden akan kahveler birikir. Yukarı doğru çekerek iki parçayı ayırıp bu hazneleri boşaltabilir ve elde yıkayabilirsiniz. Ürünü evde birkaç haftadır kullanıyoruz ve içtiğimiz kahvelerden gayet memnunuz. Nespresso'nun kahve çeşitliliği fazla. Her damak tadına hitap edebilecek kahveleri bulunuyor. Ara sıra böyle piyasaya farklı konsept kahveler de sürüyorlar. Nespresso markasının haricinde bu cihazlar için üretilmiş olan farklı markaların kapsülleri de piyasada var. Mesela Jacobs bunlardan bir tanesi.
Bunların da farklı çeşitlerini aldık. Jacobs'un kahvelerinden de gayet memnun kaldık. Kullanımı çok rahat olan bir ürün. Temizlik aşamalarına ve bakımlarına dikkat edildiği takdirde uzun yıllar kullanabileceğimizi düşünüyorum. Yine Nespresso'nun Pixie model kahve makinesini 1 senedir, Grandissima modelini 2 senedir kullanan arkadaşlarım var. Onlar da bir sorun yaşamadan kullanmaya devam ettiklerini belirtmişlerdi. Makine hakkında birkaç tane ince ayar ve bakımından da bahsetmek istiyorum. Öncelikle herkesin damak tadı ve zevkleri farklı. Kimisi kahvesine daha fazla su koymayı tercih edebilir. Kimi daha az sütlü içmek isteyebilir. Bu gibi şeylerin ayarlarını makinenizde yapmanız mümkün. Örneğin makine geldiğinde standart olarak espressoyu 40 ml, lungoyu ise 110 ml olarak ayarlıyor. Ancak biz bunu espresso için 20 ila 70 ml arasında, lungo için ise 70-150 ml arasında ayarlayabiliyoruz. Bunun için makineyi açıp yine ısınması için bekliyoruz. Hangi kahve modunda değişiklik yapacaksak o butona basılı tutuyoruz. Işık hızlı bir şekilde yanıp sönecek ve makine çalışmaya başlayacak. İstediğimiz miktarda suya ulaştıktan sonra elimizi tuştan çekeceğiz. Makine bu miktarı hafızasında tutacak ve bir sonraki işlemde de belirlediğiniz miktarda suyla kahvenizi hazırlayacak. Ben özellikle seviyeyi tespit edebilmek için ölçülü bir bardak kullandım. Diyelim ki varsayılan ayarlara tekrar geri dönmek istediniz. Bu işlem de çok basit. Süt haznesini çıkartıp makineyi çalıştırıyoruz. Hazır hale geldikten sonra sütlü içecek tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutuyoruz. Kireç çözme ve temizleme ışıkları yanıp sönmeye başlayacak. Bundan sonra süt tuşuna bir defa daha basıyoruz ve tuş yanıp sönmeye başlıyor. Bir defa daha aynı tuşa basarak onaylıyoruz. Tüm tuşlar birkaç sefer yanıp sönüyor ve sıfırlama işlemi tamamlanıyor. Bazı temizlik aşamalarından bahsetmiştim. Bu parçalar içerisinde sadece süt haznesi ve parçalarının makinede yıkanabildiğini unutmayın. Yani işte şu bardağı yükselten aparat, su haznesi ya da kapsüllerin düşmüş olduğu hazne gibi parçalar sadece elde yıkanabiliyor ve bunların temizlenmesi esnasında da ağır kimyasal ürünler kullanılması önerilmiyor. Cihazın bakımı için yapmamız gerekli olan son 2 işlem var. Bunlardan bir tanesi kireç temizleme. Kullanım sıklığınıza bağlı olarak belli periyotlarda cihazın kireç temizliğini yapmamız gerekiyor. Bu işlemin zamanı geldiğinde cihazın üst kısmında bulunan kireç temizleme uyarısının yavaş yavaş yanıp sönmeye başladığını fark edeceksiniz. Bu uyarıyı görseniz dahi aslında hala kahve yapmaya devam edebiliyorsunuz. Ancak belli bir kullanımdan sonra o yanıp sönme aralığının çok kısaldığını, daha sık sık yanıp sönmeye başladığını fark ediyorsunuz ve o saatten sonra sadece böyle birkaç tane çok az miktarda kahve yapabileceğiniz anlamına geliyor. Eğer siz yine kahve yapmaya devam ederseniz ışık sabit bir şekilde yanıyor ki o esnada cihaz kendini kilitliyor ve kireç temizleme işlemi yapılana kadar kahve yapmanıza müsaade etmiyor. Bu işlem için Nespresso sitesinde bir kireç çözme kiti satıyor. Kutu içinde 2 adet bulunuyor ve işlem için 1 adedi yeterli. İşlemden önce makinenin içinde kapsül bulunmadığından emin oluyoruz. İnsanlık hali, eşim duymasın, ben birkaç sefer içerisinde unuttum. Alttaki damlama tepsisini ve kapsül haznesini de boşaltıyoruz. Arkadaki su haznesinin içerisine kireç çözme sıvısını koyup kireç çözme işaretine kadar da içme suyu ekliyoruz. Ben de şu anda herhangi bir kireç çözücü yok. O nedenle tüm süreci size su ile gösteriyorum. Cihazın arka kısmında bulunan kireç çözme borusunu alıp süt köpürtme bağlantısına takıyoruz. Makine kireç çözme moduna geçecek. Kireç çözme işlemi boyunca da kireç çözme uyarısı yanıp sönecek. Espresso tuşu ise beyaz olarak yanacak. Hem kahve hem süt çıkışının altına denk gelecek en az 1 litre kapasiteli bir kap koyuyoruz. Sonra espresso tuşuna basıyoruz ve makine kireç çözme işlemine başlıyor. Temizlik bittiğinde ise lungo düğmesi beyaz olarak yanıyor. İşlem bittikten sonra kapsül haznesini ve su haznesini çıkartıp bir çalkalıyoruz. Kuruladıktan sonra su haznesini maksimum seviyeye kadar içme suyuyla doldurup parçaları yerine takıyor ve lungo düğmesine basıyoruz. Su haznesindeki su bitene kadar durulama işlemi de bu şekilde tamamlanıyor. Bence Nespresso Latissima One gayet güzel bir kahve makinesi. Siz de bir kahve severseniz ya da
farklı kahveler hazırlayarak içmeyi seviyorsanız bu cihaz sizin için güzel bir tercih olabilir. Benim ürünle ilgili söyleyeceklerim, anlatacaklarım bu kadar. Umarım sizin için faydalı bir video olmuş ve karar vermenize yardımcı olabilmişimdir. Bu ve bunun gibi içeriklerin devamı için destekleriniz benim için çok önemli. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz, kaydedip paylaşabilirsiniz ya da aşağıdaki yorum bölümüne hem videoyla hem de eğer bu cihazın kullanıcıysanız tecrübelerinizi orada aktarabilirsiniz. Tüm destekleriniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.